Evet, gövdeden devam ediyorum. Yine mavi ipimi aldım. Sihirli halkamı yapıyorum. Alt sık iğnemi koyacağım. Kapattım. İlmek belirleyici aldım. Hemen devam ediyorum. Çift batacağım bu sırada. Bütün sık iğnelerin içine 2 tane sık iğne yaparak 12 sık iğne elde edeceğim sonunda. Bir üst sırada bir tek bir çift, bir tek battım, bir çift batıyorum, bir tek bir çift. Bu sırada bu şekilde. Bunun sonunda ise 18 sık iğnem olmuş olacak. Bir tek bir çift. Şimdiki sırada 2 tek bir çift, 2 tek ördüm, bir çift öreceğim. 1 2 tek, üçüncüye 2 tane batıyorum. 1 2 tek, üçüncüye 2 tane batıyoruz. Bu sıramda 24 sık iğnem olmuş olacak. Bir üst sırada ise 3 tek bir çift batacağız. Pardon. 1 battım. 2 3 tek, dördüncüye 2 tane. 1 2 3, dördüncüye 2 tane. Bu sıramda 4 tek bir çift, 1 2 3 4 tek battım. Beşinciye çift batıyorum. 1 2 3 4 tek, beşinci çift. Bu sıramda ise 36 sık iğnem olacak. 2 3 4, yanlış saymak istemem. Bakalım. 6 sık iğneyi koydum. Çift battım. 12 oldu. 6 artırdım. 18 24 30 36. Evet. 36 sık iğne olacak. 4 tek, beşinciye çift batarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Eliniz alıştıkça, ördükçe bir süre sonra artık artırmanın nerede yapılacağını anlıyorsunuz. Saymaya bile gerek kalmıyor. Bakın şöyle göstereyim isterseniz. Çift battıktan sonraki bir tek bir çiftimiz, bakın buradaki çift. Sonra bunun üstüne ne yapmışız? Bakın diğer çift gelmiş. Bu şekilde böyle gidecek. Yani bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek, dört tek, beş tek olana kadar devam edeceğiz zaten. Şimdi son artırmamıza gelelim. 5 tek bir çift olacak. 1 battım, 2 battım, 3 4 ve 5. 5 tek bir çift yapıyoruz burada da. En son 42 sık iğnem olmuş oldu. Bunu da düz bir şekilde öreceğiz zaten. 3 4 5 tek bir çift.
Artırmalar bitti. Şimdi artık önce düz öreceğiz, sonra azaltmalara devam edeceğiz. Burada geçiş olsun diye bakın şu şekilde BLO tekniğini yapacağım. Yani ön lobdan değil arka lobdan öreceğim bir sıra. Düz hiçbir şey yapmadan arka lobdan, bakın önden almıyorum, arka zincirin arka lobundan alıyorum ve bu şekilde dümdüz sonuna kadar örüyorum. Sonuna geldim. Bakın burada arka lobdan alıyorduk. Şimdi düz bir şekilde 3 sıra daha örelim bunu. Yani düz bir şekilde her sık iğnenin içine birer birer bataraktan 3 sıra daha örelim. Sonra azaltmalara geçeceğiz. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Ben burada gövdesini 6 artıra kadar yaptım. Yani burada 5 artır yaptım. Burada 6 yaptım ama bu çok büyük geldi benim gözüme. Ama yok, siz bu tarzı beğendiyseniz 6 tek bir artıra kadar örebilirsiniz. Ben bunu 5 tek bir artıra kadar öreceğim. Bir de bakacağım o şekilde nasıl olacak, onu merak ettim. Siz dediğim gibi bir tane daha artırabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Sadece bir tane daha fazla artırmanız gerekiyor istiyorsanız. 3 sıra ördüm ben. 1, 2, 3 tek battım hepsine. Ve şimdi azaltmalara devam edeceğim. 5 tek bir azaltı yapıyorum bu sırada. Bir tek ördüm. 2, 3, 4, 5 tek bir azaltı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tek. Bakın azaltımı şu şekilde yapıyorum ben. Ön loblardan alıyorum. Böyle daha belli olmuyor ve güzel görünüm elde ediyoruz. Ön lobları alıyorum. İçinden ipi geçiriyorum ve sık iğnesini yapıyorum. Tekrar göstereyim. 2, 3, 4, 5. Ön loblardan giriyorum. İpi çektim ve sık iğne yapıyorum. Bu sırada da 5 tek bir azaltı yaparak gelelim sıra sonuna kadar. Beş tek bir azaltı olarak geldim. Şimdi 4 tek bir azaltı, pardon, 5 tek bir azalttan sonra 2 sıra düz öreceğiz yine. 2 sıra ördükten sonra azaltmalara devam edeceğim. Her sıraya tek batarak 2 sıra düz örelim. İki sıra ördüm düz bir şekilde. Şimdi azaltmalara devam ediyorum. 4 tek bir azalt yapıyoruz bu sırada. 3 battım, 4 tek battım. 5.'yi azaltıyorum. 1, 2, 3, 4 tek battım. 5.'yi azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azalt yapalım. 4 tek bir azalttan sonra 3 tek bir azalt yapalım. 1, 2, 3 tek batıyorum. Dördüncüyü
azaltıyorum. Daraldıkça nasıl rahat koyabilecekseniz elyafınızı koyun. Hiç boşluk kalmayacak şekilde koymamız gerekiyor. 3 tek batacağım. Dördüncüyü azaltacağım. Sonuna geldim. Şimdi 2 tek bir azaltı yapacağız. Zaten bakın boyun kısmı 9 sık iğne kalmıştı. Bunu da 9 sık iğne kalana kadar azaltmaya devam edeceğiz. Birazcık daha daralttıktan sonra ben elyafı koyacağım. 2 tek battım. Üçüncüyü azaltıyorum. Bence elyafı koyalım artık. Elyafı koydum. 2 tek bir azaltı yaparak da sonuna kadar geldim. Şimdi azaltmaya devam ettikçe yine burada boşluk oluşacak. Biz sonuna kadar elyaf koymaya devam edelim. Daha düzgün durması için. Devam ediyorum. Şimdi bir tek bir azalta geçeceğiz. Tığımı 2 milimetreli değiştirdim çünkü daha kolay örülüyor bu şekilde. Sonlara geldikçe değiştirmek istedim. Bir tek bir azaltı yapıyoruz. Bir tek bir azaltı. Bir tek bir azaltı. Yani biraz sonlara doğru zor olabiliyor ama dikkat edin. Güzel örmeye gayret edelim. Sık örmeye gayret edelim. Boşluklar kalırsa görüntüsü kötü olur. Bu şekilde. Şimdi ben biraz daha elyaf koyacağım. Artık sonra hepsini azaltıp 9 sık iğne getirinceye kadar bitireceğiz. Devam edelim. Arka arkaya azaltıyoruz artık. Burada 12 sık iğne var. Şimdi 6 pardon kaç sık iğne var burada bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pardon 3 tane azaltma yapacağız sadece. 9 sık iğne kalınca da diğer boyunla birleştireceğiz. Buradan bir azaltma yapabiliriz. 3 tane örelim. Tekrar bir azaltma yapalım. 2 pardon kaymış. Bir azaltma yaptım. 3 tane örüyorum. Tek bir tane daha azaltma yapıyorum. 2 azaltmam oldu. Şimdi son azaltmam kaldı. 1 2 3 öreyim. Son azaltmamı da yapıyorum. Bir tane örelim. Bir sık iğne kaldı çünkü. İlmek belirleyicini çıkartabiliriz. Koptu. Sonra ben şeyle çıkartırım tığıyla. Bakın buradaki boyuna ben bunu birleştireceğim. Örerek birleştireceğim. Dikmeye gerek yok yani. Şu şekilde tutalım. Çok görünmüyor ama. Şöyle ben şimdi kafasını ve gövdesini ayarlıyorum. Şöyle tutuyorum. Buradaki bitirdiğim yerden bakın. Tersten öreceğim. Şimdi her sık iğnenin içine girerekten alıyorum. Buraya sık iğne olarak kapatacağım. Böyle. Buradakine giriyorum. Diğerine gireceğim. Sırayla bakın giriyorum. İkisinden çıkıp örüyorum.
bir boyundan bir gövdeden aynı şekilde alıp öreceğim. Ya siz başka şekilde dikmek isterseniz, hani böyle bir şu oluşsun istemezseniz, kendiniz isterseniz elinizle dikebilirsiniz. Ben bu şekilde bir şey görmedim, Allah var. Hani bu da güzel oldu bana göre. Hem böyle sanki boyun kısmı belli olmuş gibi, böyle bir desen olmuş gibi oldu. İpi kesebiliriz şuradaki. Devam ediyorum, artık bunu sonuna kadar örerek bitireceğim. Çok az bir kısmı kaldı artık. Detayları kaldı. Ayakları, kanatları ve atkısı kaldı. Ben şuradaki bakın sık iğneyle bir de en son ilk baş battığım sık iğneye girip ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir örüp keseceğim ipimi. Onu da kaybedebiliriz. Evet, şimdi kanadını ve ayağını yapalım. Ve sonra bir de atkısı kaldı. O kadar. 8 zincir çekiyoruz. İkinci zincire sık iğne. 1, 2, 3 sık iğne, 2 sık iğne yaptım. Şimdi tekli trabzan yapacağım. Tekli trabzandan sonra ikili trabzan yapıyorum, 2 tane. 8 zincir çektim. İkinci zincire sık iğne yaptım. Bir tane daha sık iğne yaptım. 2 tane tekli trabzan, 2 tane ikili trabzan ve en son zincirin içine üçlü trabzan yapıyorum, 4 tane. Aynı yere 4 tane üçlü trabzan. Üçlü trabzan 3 kere de aldırınca üçlü trabzan oluyor. Bakın, ipimizi geçirdim şu şekilde ve bu 3 ilmeği 1, 2, 3. de bitiriyorum. Devam edeyim. Yine hemen yanındaki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. 1, diğer tarafa da ikili trabzan, 2 tane olmuş oldu. Şimdi tekli trabzan, 1, 2 tane tekli yaptım. Geri kalan kısmını da sık iğne yaparaktan bitiriyorum. En son sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapalım ve bir zincir çekip ipimizi dikebileceğimiz şekilde kesip bitirelim. 7 zincir çekelim. İkinci zincire sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Tek battım. En son zincirin içine 4 tane batıyorum sık iğneyi. Aynı yere 4 tane sık iğne battım. Aynı diğer taraftaki gibi 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 ve 5.'yi de batıp tek bir şekilde sık iğnenin tepesinden ilmek kaydırma yapıp zincir çekip dikebileceğim şekilde kesiyorum. Bu kadar. Atkı rengi elimde bu vardı. Bunu kullanmak istedim. Kına yeşili galiba. Bunu da zincir çekiyoruz. Hiçbir farkı yok. Boynuna uygun şekilde bakın, ölçün. Ne kadar uzunlukta isterseniz atkıyı o kadar zincir çekebilirsiniz. Ben ölçeceğim şimdi. 3, 4,
Ben 25 tane çektim. 25 zincirimi 3. zincirden itibaren ikili trabzanlar yapacağım sonuna kadar. Sonuna kadar ikili trabzanlar yapıp dikip bitiriyoruz. Burada en son kısımda 2 zincir çekip bakın aynı yere batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekip dikebileceğim şekilde ip kesiyorum. Evet bakın şöyle göz kararı ben diktim. Şu şekilde. Şöyle göstereyim ya da. Yine de sayayım isterseniz. Bence siz de hangi görünümü severseniz oraya dikebilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 ile 5 sık iğnenin arasını sadece şu baş kısmını dikiyorum. Şimdi yine göstereceğim size. İpimi geçirdim. Şuraya şöyle geçeyim daha düzgün olsun. Zincirden. Yine buradan bakıyorum. Şöyle hesaplayacağım. Şuraya dikeceğim. Birkaç kere girip çıksanız yeterli. Sık olduğuna karar verdiğinizde ipi kesebilirsiniz. Kaybedip. Evet, bu kadar yeterli. Ben arkadan bir yerden çıkıyorum. Biraz sonra ayakla beraber onu bağlayıp kaybedeceğim. Evet, şöyle. Ayağı da dikelim. Ayağı da aynı şekilde. Bakın şöyle bakalım. Hesaplayın şöyle. Şu baştan sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. kısımlara sık iğneyi sabitleyeceğim sadece. Çok dediğim gibi çok aşırı böyle sıkı sıkı dikmenize gerek yok. Evet, bu şekilde arkadan çıkalım. Aynı yerden çıkarsak daha sağlam olur. Bağlayıp kaybedelim. Tığ yardımıyla kaybedebilirsiniz bunu. Evet. Her renk örülebilir. Gayet kolay. Çok az bir sürede bitirilebilecek bir oyuncak. Hem çocukların sevebileceği, tam diş kaşımalık aslında, biliyor musunuz? Çok da hani kafası büyük olmadığı için bebeklerin dişlerini kaşıyabileceği gagasıyla falan. Ya zaten şurası tam bebeklerin tutması için çok yani ince, uzun olduğu için tam ellerine göre, parmaklarına göre. Son olarak artık atkıyı dikeyim. Bakın onu da şöyle dikeceğim. Sabitleyeceğim bunu da. Siz de bakın hani hangisi hoş gelirse o şekilde sabitleyin. Aynı ayakları diktiğim gibi bunu da böyle şu şekilde dikeceğim bakın. Evet bakın atkıyı da diktim. Gerçekten çok hoş ve tatlı bir oyuncak oldu. Aklıma bir de şey geldi benim. Buraya çıngırak da koyulup bebeklere çıngıraklı oyuncakla yapılabilir. Ya bunu üretebilirsiniz. Yani bu size kalmış. Nasıl kullanacaksınız? Çanta süsü olarak da kullanılabilir. Bebeklere eline de verebilirsiniz. Diş kaşıyıcı da olabilir yani. Kendinize çok iyi bakın.
başka bir tarifte buluşmak üzere.